Selamlar dikiş sınıfından. Şimdi hep birlikte göz bandı, uyku maskesi ne diyorsak diyelim dikiyoruz. Müslin kumaştan diktim. Terletmemesi için, serin olması için yazlık bir göz bandı. İlk önce kalıbını çıkaracağız. Nasıl çıkardığımızı size anlatacağım. Daha sonra da nasıl diktiğimizi anlatacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, destek olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız. İlk önce maskemiz için kalıp kağıdımızı hazırlıyoruz. Ölçüleri de kağıdın üzerine yazacağım. Kağıdımızı 4 eşit parçaya dik açılarına dikkat ederek ilk önce bölüyoruz. Enine ve boyuna dikdörtgenimizi 4 parçaya ayırdıktan sonra kontrollerimizi her zamanki gibi yapıyoruz. Bakınız, buradan 12 santimlik 6 santim yukarıya 6 santim aşağıya işaretledim ve tekrar dik açılarıma dikkat ederek bir miktar uzattım. Uzattığım çizgilerden tekrar 12'şer santim işaretliyorum ve birleştiriyorum. Not ettim. Siz de unutmamak için o notlara bakarak yapabilirsiniz. 3 santim sağa doğru, 4 santim yukarıya işaretliyorum. Ok işaretlerimin yönüne dikkat edin lütfen. Şimdi tekrar ok işaretiyle 6 santimetre uzatıyorum. 4 santim de bu tarafa. Göz bandının şeklini vermek için son işlemleri tamamlıyorum. 6 santim oradan çıktım. Ekranı büyüterek izlerseniz kolaylıkla çizebilirsiniz. Bu işaretlerimiz bizim kavisli çizgilerimizi vermek için önce elimle hafifçe nasıl bir şey çizeceğimi tasarlıyorum. Tasarladıktan sonra riga cetvelimi kullanarak riga cetvelimin en uygun nereleri denk geliyorsa oraları yuvarlaklaştırarak ve köşeler oluşturmamaya gayret ederek göz bandımın tam olarak yarısını çiziyorum. Neden yarısını çiziyorum? 2'ye katlayıp simetriğini alacağım. Kalıpta simetri çok önemlidir biliyorsunuz. Tam orta çizgisinden katlayarak keseceğim. Maskemi 12'ye 12 kare içine yerleştirdim. Düz boy iplik çizgimi her zamanki gibi alıyorum işaretlerimi. Lastik takacağım yeri işaretliyorum, katlıyorum ve 2 kat halinde keseceğim. Biliyorsunuz ki bu kalıpta daha önce de söylediğim gibi ve çok yaptığımız gibi simetriyi oluşturabilmemiz için genelde yarım beden çalışıp simetrisini alarak keseriz. Simetrik bir modelse asimetride bunu yapamayız. Şu an kalıbımız hazır. Düz boy ipliğini tekrar işaretliyorum. Diğer işaretimi geçiriyorum. Ve maske kalıbımı kumaşa yerleştirmek için hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi siz ölçüleri daha büyük, daha küçük, daha kavisli yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kalıbımızı kesmeye. Çıkardığım başka bir kalıptan dikiş paylarını vererek kesiyorum. Yani başka bir kağıda çıkardığım kalıba dikiş payı vermiştim. Şimdi müslin kumaş kullandığımı söylemiştim. Sebebi ise organik olması, teri emmesi, yumuşacık olması ve yazlık olmasını istediğim için 2 kat ve 2 kat olarak 4 kat keseceğim. Siz kumaşınızın kalınlığına göre 2 katta kesebilirsiniz. Ben iyice ışığı kessin diye 4 kat kesmeyi uygun gördüm. İşaretlerimi aldıktan sonra 4 kat iğneliyorum ve dikiş paysız yerinden çizgilerimi çiziyorum ki dikişim düzgün olsun diye. Şimdi çizdiğim yerlerden düz makine çektim, iplerimi temizliyorum, paylarımı kesiyorum. Kestikten sonra biye parçasıyla temizleyeceğim. Siz tersiden bu şekilde dikip çıtlatıp geriye doğru çevirip o şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tel ipimi geçirdim, iğneledim
verev biyemi alarak kenarına yarım santimden teyelleyeceğim. Teyelleyerek çalışmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Çalıştırmayı da sevdiğimi biliyorsunuz. Teyel yapmaktan korkmayın. Gözünüz korkmasın. Hatayı en aza indirdiğini size daha önce söylemiştim. Verev biyemi tek kat olacak şekilde maskemin etrafına boylu boyunca teyelledikten sonra iki ucunu kesip ilk önce verev biyemi birleştirip dikişimi ikiye açıp daha sonra makinasını çekeceğim. Makineyi çektim. Tabi buralarını hızlı geçiyorum biraz zaman kazanmak için. Verev biyemi içine doğru katlayarak, verev olduğu için yuvarlak kısımlar çok kolay dönecektir. Düz bir parça olsaydı bu şekilde rahat döndüremeyecektim. Biye daima verevden kesilir. İğneliyorum. İğneledikten sonra lastiklerimi yerleştireceğim. Lastiği ilk önce teyelleyeceğiz zaten. Başınızın ölçüsüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunun kesin bir ölçüsü yok. Teyellediğim yerlerden makine çekiyorum. Yuvarlak yerlerde makinamı döndüre döndüre, durdura durdura çekmeye gayret ediyorum. Şekil bozukluğu olmasın diye hiç acele etmeden yavaş yavaş makinalarımı çekiyorum. İplerimi temizliyorum. Kontrolümü yaptıktan sonra maskemi bitim aşamasına getirebilirim. Lastiğimi oğlumun baş ölçüsüne göre ayarlayarak iğneliyorum, teyelleyeceğim. Teyelledikten sonra tekrar başına geçirip bir kontrol edip ölçüsünü öyle yapacağım. Herkes için ölçü değişiktir. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu yüzden size herhangi bir ölçü vermiyorum lastikte şu an. Siyah lastiğim kalmamıştı. Eğer siyah lastik olsaydı tabii ki çok daha şık ve güzel olacaktı. Bir gün daha renk uyumunun olduğu bir maskeyi de sizinle birlikte dikeriz inşallah. Tekrar teyelliyorum. Teyellediğim yerlerden de zikzak dikişle biyemi maskeme tutturacağım. Ütüleyeceğim ve bitmiş olacak. Lastik biye ve maskenin arasında kalıyor. Onu unutmayın. Orası önemlidir. Şimdi bu aşamadan sonra tekrar bir bakıyorum. Teyelimi bitiriyorum. Zikzak dikişimi dikiyorum. Ve maskem bitmiş olacak. Bitmesine çok az kaldı. Kanalıma abone olmayı tabii bu arada kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve arkadaşlarınıza önermeyi de unutmuyorsunuz. Lütfen takipte kalınız. İpimi kesiyorum. Ve maskemi bitiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi ölçü kontrolümü de yaptıktan sonra bir de oğlumu zar zor ikna ederek takmasını istiyorum. Ve sadece 5 saniyede olsa oğlumun yüzünde görüyorsunuz. Eğer siz de bu maskeden dikerseniz lütfen benimle Instagram sayfamdan paylaşınız. Instagram'dan bana dikiş sınıfı olarak ulaşabilirsiniz. Çok mutlu oluyorum. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından sevgiler herkese.